Selamlar arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra herkese merhabalar. Görüldüğü üzere bu güzel elbisenin yapımını anlatacağım sizlere. Modelin sayıları 1-2 yaş ölçüsünde. Anlatıma geçmeden önce detayları vermek istiyorum. Sizlere paylaşmak istediğim birkaç husus var. Bu model Instagram sayfamda çalıştığım bir model. Genellikle de hep bu renkte sipariş isteniyor. Onun için ben hem siparişimi hem de yapımı çok istendiği için sizlere de anlatmak istedim. Video içerisinde ışık ayarlamalarını yapacağım. Ara ara ışık patlamaları olursa da lütfen kusura bakmayın. Dediğim gibi ilmekler görünsün, detaylı anlaşılır olsun diye ışığın seviyesini açacağım. Umarım memnun kalırsınız. Anlatımla ilgili de şöyle bir husus var. Bazen yorumlarda görebiliyorum. Hızlı geçtiniz diye. Ayarlar kısmından videoyu yavaşlatıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bazılarına da anlatımım çok yavaş geliyor. Onlar da hızlandırarak izleyebilir. Videonun ayarlar kısmından, hız sekmesinden bu kısmı ayarlayabilirsiniz. Modelin ölçülerine bakalım. Şöyle etek ucuna kadar 38 santim. Beden genişliğini vereyim. Bu kısımda 26 santim. Şöyle bu kısmın genişliği de 14 santim. Askıların uzunluğunu video içerisinde de vermiştim. 20 santim. Ölçülerde böyle. Elbisemizin arkası düz. Bu şekilde. Modele 2 yumak ip temin ederek başlayalım. 2 adet de düğme. Tığ numaram 3. Şiş numaram ise 3,5. Anlatıma geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yapmanız. Bu şekilde önerilenler kısmına çıkarsa video çok mutlu olurum. Sizin de desteğiniz olmuş olur. Ben de emeğimin karşılığını bu şekilde almış olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kanalımı ve videolarımı da başka mecralarda paylaşıp önerirseniz de çok sevinirim. Yapımına geçelim. Modelde orta kalınlıkta anti peeling özellikle Himalaya Everyday Super Lux kullanıyorum. 100 gram 250 metre, şiş numaram ise 3,5. Bu rengi kullanacaksanız şöyle yakınlaştırayım. Renk numarası için ekran görüntüsü alın. Modelimize başlayalım. Model için şişimize 132 ilmek atıyoruz. Klasik ilmek atma tekniğini kullanıyoruz. ...132 ilmek şişime attım. Tüm ilmeklerimi haroşa örmeye başlıyorum. 2 haroşa çizgisi olana dek ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Sırayı tamamladım. Ön yüze örgümü çevirdim. İpimi arkaya atıp ilk ilmeğimi örmeden alıyorum her zaman. Haroşa örerek devam ediyorum. Bu sırayı da örelim. Arka yüzde de yine aynı şekilde bir sıra daha örüp ön yüze geçelim. 2 haroşa çizgisi oluştu. Ön yüzdeyim. Artık modelimize ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek devam ediyoruz. Baştaki ilmeğimi yine örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi ön yüzde düz örüyorum. Düz örerek sırayı tamamladım. Arka yüze çeviriyorum. Yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde de tüm ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Arka yüzdeki sırayı tamamladım.
Örgümüze ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek devam edelim. Ben yedek şişime bir parça daha başlamıştım. Aynı şekilde 132 ilmek atıp 2 haroşa çizgisi ördüm. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek de sonrasında devam ettim. Şöyle haroşa kısımdan sonra da sayacak olursak 30 sıra ördüm. Ördüğümüz her sırayı sayıyoruz. Şöyle birlikte bir kez daha saymış olalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Bu şekilde modelimizin ilk aşaması tamamlanmış oldu. Örgümüzün devamında 132 ilmek olan sayımızı yarıya düşürüyoruz. Bunu da öreceğimiz bu sırada yapacağız. Başlayalım. Örerken bu kısım bu şekilde kıvrılabilir. Bunu sorun etmeyin. Şimdi burada ikişer ikişer ilmeklerimizi ördüğümüzde bu kısım pile şeklini alacak ve artık bir kıvrılma olmayacak. Şöyle ilk 2 ilmekten örerek başlıyorum. 2 ilmeği birlikte düz ördüm. Sıradaki 2 ilmek birlikte ördüm. İkişer ikişer yine örgümüzü düz örerek devam edelim. İlmeklerimi örerek devam ettim. Sonda 2 ilmeğimiz kaldı. Bunları normal bir şekilde tek tek örüp örgümüzü tamamlıyoruz. Toplamda şişimizde 67 ilmek olmalı. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 ve 67. 67 ilmeğimiz kaldı. Arka yüze geçiyoruz. Etek ucunda yapmış olduğumuz gibi bu kısmı 2 haroşa çizgisine tamamlayacağız. İpimi arkaya atıyorum ve ilk ilmeğimi yine örmeden alıp arka yüzde düzden örerek haroşamı oluşturuyorum. Bu sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Ön yüze geçtim. İlk haroşa çizgimiz oluştu. Aynı şekilde bir sıra daha ön yüzde düz, arka yüzde bir sıra daha düz ördüğümüzde etek ucunda olduğu gibi 2 haroşa çizgimiz oluşacak. Bu kısmı da tamamlayalım. 2 haroşa çizgisini tamamladım. Ön yüze geçtim. Ön yüzde bu sırada ayrımlarımızı yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bunu da sayarak 23 ilmeğimi düz örüyorum. ...23 ilmeği düz ördüm. Şöyle bu kısma bir işaret takıyorum. Orta kısımda da model kısmında 21 ilmeğimiz olacak. 10 ilmeği ters örüyoruz. Bir ilmek düz. Kalan 10 ilmek de yine ters. Orta kısmın ilmekleri de tamamlandı. 10 ters, bir düz, 10 ters şeklinde.
Bu kısma da bir işaret takıyorum. Kalan 23 ilmeğimi de ön yüzde düz örüyorum. Diğer tarafta olduğu gibi. Sırayı tamamladım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde de yine bu 23 ilmeği ters örgü yapıyoruz. ilmeğimi ters ördüm. İşaretimi aktarıyorum. Orta kısma geldim. Arka yüzde orta kısımdaki ilmeklerimiz 10 ilmek düz, ortada bir ters, 10 düz şeklinde. Düz ördüm. Bir ilmeğimiz arka yüzde ters, ön yüzde de bir düz şeklinde örmüştük. Bu kısımda kalan 10 ilmek de düz. İşaretimi aktarıyorum. Diğer taraftaki 23 ilmeğimi ters örüyorum. Kalan ilmeklerimi ters örüp arka yüzdeki sırayı tamamladım. Örgümü ön yüze çeviriyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. 2 haroşa çizgisinden sonra ön yüzde bir, arka yüzde de bir sıra ördük. Yani 2 sıramız oluştu. Aynı şekilde ilmeklerimizi örerek ön yüzde ve arka yüzde bir 4 sıra daha örelim. Bu kısmı toplamda 6 sıraya tamamladıktan sonra orta kısımdaki modele geçiyor olacağız. Bu kısımdaki 2 haroşa çizgisinden sonra ayrımlarımızı yapıp 6 sıra daha ördük. Şimdi modelin anlatımına başlayacağım. Onun öncesinde şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Ara sıra ışık farklılıkları olabilir. Bu yüzden kusura bakmayın. Koyu bir renk ile ördüğüm için ışık ayarlamasını yapıyorum. Bazen açık, bazen koyu görünebilir. Lütfen kusura bakmayın. Şimdi anlatımda da şu şekilde yapacağım. Zaman kaybı olmaması için ve tekrar bu kısımları söylememek için. Çünkü hep aynı şekilde devam edecek. Her iki taraftaki 23 ilmek ön yüzde düz, arka yüzde ters örülüyor. Ben model kısmını ön yüzde ve arka yüzde detaylı bir şekilde her sırasını anlatıyor olacağım. Sadece bu kısımları geçip hemen ön kısımdayım, arka kısımdayım diye belirterek devam edeceğim. Modelin anlatımına geçelim. Ön yüzdeyim. 23 ilmeği düz örerek model kısmına geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeği ters ördüm. Bir doluyorum. Kalan bir ters ilmeğimi düz örüyorum. Bir doladım. Ortadaki düz ilmeğimi ördüm. Diğer tarafta 10 ilmeğim var. Bunları ters örüyorum. Ön yüzde modelin kurulumu tamamlandı. Kenar kısmı tamamlayıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde model kısmındayım. 10 ilmek düz örüyorum. Ortada bir ters ilmeğimiz var. Bunu örüyorum. Ve yaprağın kurulumunu yapmıştık. Bir dola, bir düz, bir dola şeklinde ön yüzde. Bu 3 ilmeği de arka yüzde ters örgü yapıyoruz. Yaprağın ilmeklerini arka yüzde hep ters örerek devam edeceğiz. Kalan 9 düzümü örüyorum. Arka yüzde model kısmını tamamladım. Bu kısmı örüp tekrar ön yüze geçiyorum.
Ön yüzde orta kısımdayım. Yaprak modelinin ikinci artırma sırasına geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ters ördüm. Şimdi burada bir eksiltme işlemi yapıyoruz. 9 ters ilmeğimiz vardı. 7'sini ördük. Kalan 2'yi birlikte ters örerek bir ilmek eksilttik. Yaprak kısmına geçtik. Bir düz ilmeğimi örüyorum. Ortadaki bu ilmek artırma bitene kadar sabit olacak. Doladım. Ortadaki düz ilmeğimi ördüm. Doladım. Düz ilmeğimi ördüm. Şimdi bu kısımda ilmeği eksilttiğimiz için hemen düz ilmek öncesinde bir ilmek artırıyoruz ki ilmek kaybımız olmasın. Şu şekilde bir artırma yapıyorum ve düz ilmeğimi örüyorum. Diğer taraftaki 10 ters ilmeğimi örüp arka yüzde yine orta kısma geçiyorum. Arka yüzdeyim. Orta kısımdaki 10 düz ilmeği örüyorum. Orta kısımdaki ters ilmeğimi ördüm ve diğer tarafa geçtim. Ön yüzde gizli artırma şeklinde bir artırmamız olmuştu. Onu şöyle yandan şişimizi geçirip arka yüzde düz örüyoruz. Yaprak kısmında da sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimiz oluştu. 5 ilmeği ters örüyoruz. İki, 4, 6, 8 ilmeğimiz de düz. Bunları da örüp ön yüzde model kısmına geçelim. Kenar kısmı örüp ön yüze geçtim. Yaprak kısmının 3. artırma sırasındayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ördüm. Kalan 2 ilmeği birlikte ters örerek bir ilmek eksilttik. Yaprak kısmında 1, 2 düz, 1 dola, orta kısımdaki düz, 1 dola, 2 düzü ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. Bir tersimi ördüm. Orta kısımdaki bir düzümü, diğer taraftaki 10 ters ilmeğimi örüp arka yüzde model kısmına tekrar geçiyorum. Arka yüzdeyim. Kenar kısmı örüp geldim. 10 düz ilmeğimi örüyorum orta kısımda. Ortadaki bir düzümü arka yüzde bir tersi olarak ördüm. Bir düz, artırdığım ilmeği de ikinci düz olarak örmüş oldum. Yaprak kısmına geçtim. Bu kez 7 ilmeğimiz var. Yedi ilmeği ters ördüm. Yaprak kısmında kalan düz ilmeklerimi örüyorum. Yedi ilmeğimi de düz ördüm. Ön yüzdeyim. Öreceğimiz bu sırada yaprağın 4. artırmasını yapıyor olacağız. Bu kısımda da ilk tomurcuğumuzu başlatacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeği ters ördüm. Kalan 2 ilmeği de birlikte ters örerek bir ilmek eksilttim. Yaprağa geçtim. 1, 2, 3 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 1, 2, 3 düz ördüm. Artırmamı yapıyorum. 2 ters ilmeğim vardı. Bunları örüyorum. Ortadaki düz ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. 5. ilmeğe tomurcuğumuzu çalışıyoruz. Tığ numaram
3, 5. ilmeğimi alıyorum. 1, 2 zincir çektim, doladım. 1, yarım trabzan yaptım, ilmeği tığımda tutuyorum. 2, 3 ve 4. Tüm ilmekleri birlikte örüp bir zincir ile sabitliyorum. Tığımı arkadan hemen bu bir alt sıraya şöyle geçiriyorum. İlmeğimi alıp tığdan geçirdim, tığdaki ilmekten. Tekrar ilmeğimi şişime alıyorum. Şöyle sıkıladım bu kısmı. Kalan 5 ilmeğimi örüyorum. Bu kısmı da tamamlamış oluyorum. Arka yüzde orta kısma geldim. 10 ilmeğimi düz örüyorum yine. Tomurcuğun ilmeğini de yine aynı şekilde düz ördüm. Ortadaki bir ters ilmeğimi ördüm. 2 düz. Artırmış olduğum ilmeği de düz örüyorum. Yaprak kısmındaki bu kez 9 ilmeğim, onları da ters örgü yapıyorum. Düz ilmeklerim 6 ilmek, bunları da düz ördüm. Ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. Yaprak kısmının 5. ve son artırmasını yapacağız bu sırada. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. Kalan 2 ilmeği de yine birlikte örerek bir ilmek eksiltiyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmek yaprak kısmında düz ördüm. Bir dola, bir düz, bir dola, 4 düz şeklinde devam ediyorum. Yaprağı tamamladım. Artırmamı yapıyorum. 3 ters ilmeğim var. Bunları örüyorum. Ortada bir düz, 10 ilmek ters örüyorum. Arka yüzdeyim. 10 ilmek düz örüyorum. Ortadaki ilmeğim yine ters, onu ördüm. 1, 2, 3 düz ördüm. Artırdığım ilmek de 4. düz oldu. Yaprak kısmındaki ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Beş düz ilmeğim var. Bunları da örüp orta kısmı tamamlamış oluyorum. Ön yüzdeyim. Toplamda her ön yüzde 5 defa artırmış olduk. Artık yaprak kısmını artırmıyoruz. Her iki tarafından eksiltmelere başlıyoruz. 1, 2, 3 ters ilmek ördüm. Kalan 2'yi yine birlikte örerek bir ilmek eksilttim. Yaprak kısmındaki ilk 2 ilmeği sola doğru birlikte örerek kestim. Orta kısımdaki ilmeklerimi örerek devam ediyorum. 2 düz ilmeğim kalana kadar. 2 düz ilmeğim kaldı. Bunların yönünü sağa doğru çeviriyorum ve birlikte örerek bir ilmek daha eksilttim. Şöyle hemen artırmamı yine yapıyorum. 4 ters ilmeğimi ördüm. Ortada bir düzüm var. İkinci tomurcuk sıramızı yapıyoruz. 1, 2, 3 ilmek ördüm. 4. ilmeğe tomurcuğumu çalışıyorum. Yine aynı şekilde 2 zincir, 4 yarım trabzan.
Ortada bir ters örüyorum. Diğerine tomurcuğumu çalışıyorum. Kalan 4 ters ilmeğimi örüp arka yüze geçiyorum. Arka yüzdeyim. Model kısmında 10 düz ilmeğimi örüyorum. Ortadaki bir ters ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 artırdığım ilmekle 5 düz ördüm. Yaprak kısmındaki ilmeklerim ters. Dört düz ilmeğimi de örüp ön yüze geçiyorum. Ön yüzdeyim. 1 2 ilmek ters ördüm. Kalan 2 ilmeği de birlikte örerek bir ilmek kestim. Yaprak kısmındaki ilk 2 düz ilmeği birlikte sola doğru örerek kestim. Orta kısımdaki ilmeklerimi örüyorum. 2 düz ilmeğim kalana kadar. 2 düz ilmeğin de yönünü sağa doğru çeviriyorum ve birlikte örerek kestim. Artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 ters ilmeğimi örüyorum. Ortadaki düz ilmeği ördüm. 10 ilmeğim de ters. 10 ilmeği de ters örüp bu kısmı tamamladım. Arka yüzdeyim. 10 düz ilmeğimi örüyorum. Ortadaki bir ters ilmeğim. 1 2 3 4 5 ve 6 düz ördüm. Yaprak kısmındaki ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. 3 düz ilmeğim kaldı bu kısımda da. Bunları örüyorum. Ön yüzdeyim. Bir ilmek ters ördüm. Kalan 2 ilmeği de birlikte örerek bir ilmek kestim. Yaprak kısmında yine ilk 2 ilmeği birlikte örerek burada da bir ilmek kesiyorum. 3 düz ördüm. Kalan 2 ilmeğin yönünü çevirip bir ilmek de bu kısımda kestim. Artırmamı yaptım. 6 ilmek ters örgü yapıyorum. Ortadaki düzümü ördüm. Üçüncü ve son tomurcuk çalışmamızı yapıyoruz. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Dördüncüye tomurcuğumu yapıyorum. Arada bir ters ördüm. İkinci ilmeğe de bir tomurcuk daha yapıyorum. Dört ilmeğim kaldı. Bunları da ters örüyorum. Ön yüzde bu sırayı da tamamlamış oluyorum. Arka yüzdeyim. 10 ilmeğimi yine düz örüyorum. Ortadaki ters ilmeğimi ördüm. 7 ilmek düz örüyorum.
Yaprak kısmında kalan 5 ilmeğimi de ters örgü yaptım. Kenar kısımda da 2 ilmeğim kaldı. Bunları da düz ördüm. Ön yüze geçiyorum. Ön yüzdeyim. 2 ters ilmeğim kaldı bu kısımda. İkisini birlikte örüyorum. Bir ters ilmeğim kaldı. Yaprak kısmında yine bir ilmek eksiltiyorum. Bir düz ördüm ve kalan 2'yi de yine birlikte örüp bir ilmek daha eksilttim. Yaprak kısmında 3 ilmeğim kaldı. Burada yine bir artırma yapıyorum. Şöyle 7 ilmeğimi ters örgü yapıyorum. Ortadaki ilmeğim düz ve diğer taraftaki ilmeklerim de 10 ilmek ters. Arka yüze geçelim. Arka yüzdeyim. 10 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. Sekiz ilmek de diğer tarafta düz ördüm. Yaprağın 3 ilmeğini ters örüyorum. Kenarda da bir düzüm kalmıştı. Bunu örüyorum ve kenar kısımları ön yüze geçiyorum. Model kısmına geldim. Ön yüzde bir ters ilmeğimi örüyorum. Yaprakta kalan 3 ilmeği de birlikte düz örerek yaprağın ilmeklerini kapatmış oldum. Şöyle bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek var. Artık burada da bir artırma yapmıyoruz. Çünkü sayımıza tekrar ulaşmış olduk. Böylelikle modelimiz bu kısımda tamamlandı. Ortadaki düz ilmeğimi ve diğer taraftaki 10 ilmeğimi ters örüyorum. Modelin ilk aşamasını, ilk yaprak ve tomurcuğunu tamamlamış olduk. Arka yüze geçelim. Arka yüzdeyim. Ortadaki modelimizin 10 ilmek düz örüyorum. Ortada bir tersimiz vardı. Tekrar 10 ilmek de düz. Ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. İkinci model kurulumunu da birlikte yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmeğimizi ters ördük. Şimdi tam tersi çalışacağız. Yaprak bu tarafta, tomurcuklar bu tarafta olacak. Şöyle ortadaki düz ilmeğimi ördüm. Sonrasında bir doluyorum, bir düz, bir dola. Bu kısımda kalan 9 ilmeğimi ters örüyorum. Kenar kısımları örüp arka yüze geçelim. Arka yüzdeyim. 9 ilmeğimi düz örüyorum. Bir, 2, 3 ilmeğimi ters ördüm. Ortadaki ilmeğim ters. Bunu da örüyorum. Diğer taraftaki 10 düzümü örüyorum. Ve arka yüzde bu sırayı tamamlıyorum. Ön yüzdeyim. 10 ilmek ters örgü yapıyorum. Ortadaki düzümü ördüm. İkinci artırma sırasında bu kısımda ilmek artırmasına, burada da ilmek kesmesine başlıyoruz. Yine dolayarak artırdım. Bir düz ilmeğimi ördüm, bir doladım.
ortadaki düz ilmeğim, bir dola, bir düz. Hemen yaprağın dibindeki 2 ilmeği de birlikte örerek bir ilmek kestim. Kalan ters ilmeklerimi örüyorum ve arka yüze model kısmına geçiyorum. Arka yüzdeyim. Düz ilmeklerimi örerek geliyorum. Şöyle bakalım. 2, 4, 6, 8 ilmeğimizi düz ördük. Yaprak kısmında 5 ilmeğimizde ters örgü yaptık. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Doladığımız ilmeği düz ördük. Ortadaki ilmeğimiz ters, ters ilmeğimizi ördük. Diğer taraftaki 10 ilmeğimizi düz örüp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim arkadaşlar. İkinci model kısmının da kurulumunu birlikte yapalım istedim. Şimdi video uzamasın diye şöyle bir üzerinden geçip sizin devam etmenizi isteyeceğim. Çünkü mantık aynı şekilde ilerliyor. Tek farkı yaprağın solda, tomurcuğun sağda olması. Şimdi modelimize şu şekilde devam ediyoruz. Dördüncü artırma sırasına gelene kadar yaprağın aynı şekilde devam edeceğiz. Bu kısım ilmekleri ters, ortada bir düz. Sonrasında burada artırmış olduğumuz ilmekleri her zaman ön yüzde ters örüyoruz. Yaprağa başlamadan önce artırmamızı yapıyoruz. Yaprağı bitirdikten sonra da bir ilmek eksiltiyoruz. Tıpkı bu kısımda olduğu gibi. Aynı şekilde yapıyoruz. Arka yüzde de artırmış olduğumuz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Dördüncü artırma sırasına geldiğimizde ise bu kısımda 5 ilmeği örüp 6. ilmeğe tomurcuk çalışmamızı yapıyoruz. Bu kısımda olduğu gibi. Ardından bir 3 sıra olunca ikinci, bir 3 sıra olunca da üçüncü ve sonuncu tomurcuğumuzu çalışıyoruz. Toplamda 10 ilmeğe tekrar sayımız ulaşınca bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu kısımdan itibaren 50 sıraya ulaşıncaya dek modelimizi devam ettirelim. Sonrasında yine birlikte örelim. Elbisenin beden kısmını 50 sıra oluncaya dek ördüm. Üçüncü modeli de başlattım. Son olarak bir de ön yüzde bir sıra ördüm. Arka yüzden modelin yan kısımlarından haroşa başlatacağız. Yani toplamda bu kısımdan sonra 51 sıra olmuş oldu. Zaman kaybı olmasın diye ben ön yüzü örüp arka yüze geçtim. Şöyle başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bunu da sayarak 10 ilmeği haroşa örüyorum. İlmek haroşa ördüm. Diğer uçta 10 ilmek kalana kadar örgüme devam ediyorum. Sıra sonunda 10 ilmeğim kaldı. Bunları da haroşa örüyorum. Ön yüze geçtim. İlk haroşa çizgimiz ön yüzde oluştu. Şimdi modelimize aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Orta kısımdaki her iki kenardaki 10'ar ilmeği ön yüzde ve arka yüzde haroşa örüyoruz. Kenardaki 10 ilmekten oluşturduğumuz haroşa kısım 3 haroşa çizgisi oluncaya dek ördüm. Şimdi her iki tarafta ilmek keseceğiz. Sağ tarafı ön yüzde, sol tarafı da arka yüzde ilmeklerini kesiyor olacağız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi örüp bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak kapattım. 1
2 3 ve 4 ilmek kapatmış oluyoruz. Bu kısımda 6 haroşa ilmeğimiz kalıyor. Bunları örelim. Sırayı tamamlayalım. Arka yüzde de diğer tarafın ilmeklerini kapatalım. Sırayı tamamlayıp arka yüze geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Üzerinden atlatarak kapattım. 1 2 3 ve 4 ilmek de bu kenarda kapatmış oldum. 6 ilmek haroşam kaldı. Bunları da örüyorum. Bu şekilde kenar hattı olarak her iki uçtaki 6'şar haroşa ilmek devam edecek. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçelim. Elbisenin kol altı kesimlerini tamamladık. Şimdi roba kısmına geçiyoruz. Öreceğimiz bu sıra ve devamında 6'şar ilmek olan bu haroşa kısmı ördükten sonra buradaki düz örgü kısmından ilmek eksiltmeye başlıyoruz. Sıra sonunda da bu 6'şar ilmek haroşadan önce yine ilmeğimizi eksiltip sırayı tamamlıyoruz. İlmek eksiltmeyi her ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde bir işlem yok. Arka yüzü örüp ön yüze geçtiğimizde kesme işlemini tekrarlıyoruz. Modelimizi devam etmeyi de unutmayalım. İlk ilmeğimi yine her zaman olduğu gibi örmeden alıyorum ve 6 ilmek haroşamı örüyorum. 2 düz ilmeği sola doğru birlikte örerek bir ilmek kesiyorum. Sıra sonuna gelelim. 6 ilmek öncesinde 2 düz ilmeğimiz kalana kadar örelim. Sıranın sonuna geldim. 2 düz ilmeğim kaldı. Bunların yönünü sağa doğru çeviriyorum ve birlikte örerek kesiyorum. 6 haroşa ilmeğimi örüyorum ve sırayı tamamlamış oluyorum. Arka yüzü örüp ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. 6 ilmek haroşayı örüyorum kenar kısmında. Sonrasında sıradaki 2 düz ilmeği birlikte örerek bir ilmek daha kestim. Sıra sonuna doğru gelelim. Sağdaki kesme işlemini yaptıktan sonra sırayı örerek sona doğru geldim. 2 düz ilmeğim kaldı. Yönlerini sağa doğru çevirdim ve birlikte örerek kestim. Sırayı tamamladım. Kesme işlemine her ön yüzde bu şekilde devam edelim. Her ön yüzde eksiltmelere devam ettim. Düz örgü kısmında her iki tarafta 4'er ilmeğimiz kaldı. Toplamda şişimizde 41 ilmek var. Örgümü bir sıra ön yüzde devam ettim. Son kesme işlemi sırasını yaptım. Buradan arka yüze örgümü çevirip haroşa başlatıyorum. Tüm ilmeklerimi düz örerek haroşamı oluşturuyorum. Ön yüzdeyim. İlk haroşa çizgimiz oluşmuş oldu. Şimdi bir sıra ön yüzde, bir sıra da arka yüzde örüp tekrar ön yüze geçelim. İki haroşa çizgimiz tamamlandı. Öreceğimiz bu sırada her iki tarafta düğme iliklerimizi açacağız. Şöyle baştaki ilmeğimi de örmeden alıyorum. Bunu da sayarak 1 2 3 4 ilmek ördüm. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek kesiyorum. İliğimizi açmış olduk. Sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar örüyorum. 5 ilmeğim kaldı. Bir doladım. Yine 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek kestim. Kalan 3 ilmeğimi de örüyorum. Sırayı tamamlamış oluyorum.
Şimdi arka yüzde yine tüm ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Ön yüzde de aynı şekilde. Şöyle bakın, 2 haroşa çizgimiz bu düz örgü kısımda daha çok belli oluyor. Bu kısmı 4 haroşa çizgisine tamamlayalım. İlmekleri kapatalım. Bu kısımdaki haroşa çizgisini 4'e tamamladım. İlmeklerini kapatmaya başlıyorum. Yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi örüyorum ve bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak kapatıyorum. Bu işlemi yaparken ilmeğimi çok sıkı ya da çok gevşek tutmuyorum. Buna dikkat edelim ki bu kısımda kasma veya gevşek bir görüntü olmasın. İlmekleri kapattım. Ön parçamız tamamlanmış oldu. İlk parçamız hazır. Şimdi aynı şekilde 132 ilmek atarak arka parçayı başlıyoruz. 2 haroşa çizgisi ördükten sonra düz örgü kısmına geçiyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek bir 30 sıra örelim. Sonrasında baştaki ilmeğimizi örmeden alıp ikişer ikişer ilmeklerimizi örerek eksiltme sağlıyoruz. Ta ki 67 ilmeğimiz kalana kadar. 67 ilmeğimiz kalınca da bir 2 haroşa çizgisi örelim. Sonrasında da ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek bir 50 sıra daha örelim ve koltuk altına gelelim. Ön yüzde bir sıra düz örüp arka yüze geçelim. Sonrasında da birlikte devam edelim arkadaşlar. Arka parçayı da tamamladım. Son olarak ön yüzü ördüm. Şimdi arka yüzde kol altındaki haroşa ilmeklerimizi başlatalım. Şöyle ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bunu da sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek haroşa ördüm. Diğer uçta 10 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Sıra sonunda 10 ilmeğim kaldı. Bunları haroşa örüyorum. Ön yüze geçtim. Her iki uçta 10'ar ilmeği haroşa başlattık kol altı için. Şöyle bakalım. Bu 10'ar ilmeği 3 haroşa çizgisine tamamlayalım. Sonrasında sağ tarafı ön yüzde, sol tarafı da arka yüzde 4'er ilmeğini keselim. Kalan 6 ilmek ile de kenar hattını oluşturalım. Her ön yüzde 6 ilmeği ördükten sonra 1 ilmek keselim. Sıra sonunda da 6 ilmeğe 2 düz ilmek kala 1 ilmeği sağa doğru çevirerek keselim. 6 ilmek haroşamızı örelim. Buradaki işlemin aynısını yapıyoruz. Ta ki 41 ilmeğimiz kalana kadar. Kalan 41 ilmeği de 4 haroşa çizgisi ördükten sonra askı kısmına geçiyoruz. Her iki taraftan eksiltme yaparak 41 ilmeğe kadar sayıyı düşürdüm. Kalan 41 ilmeği de 4 haroşa çizgisi ördükten sonra ön yüzde 9 ilmek ördüm. Ardından ilmeklerimi kapatarak sıra sonunda 9 ilmek kalana kadar geldim. Kalan 9 ilmeğimi de 38 haroşa çizgisi ördüm. Hatta ölçüsüne de bakalım. 20 santim uzunluğunda örmüşüm. Bunu tamamladıktan sonra arka yüzde hemen bu kısımda ipimi bağladım ve diğer askıyı da aynı şekilde ördüm. Sonrasında dikiş kısmına geçtim. Etek ucundan başlayarak ön yüzde dikişimi yaptım. Daha önce kanalımdaki videolardan örgü çalışması yaptıysanız bu dikiş tekniğini biliyorsunuzdur. Ön yüzden karşılıklı her iki kenardan alarak dikişimizi yapıyoruz. Kol altına kadar dikişimi yaptım her iki tarafın. Şimdi düğmelerin dikişini yapacağım. Şöyle 2, 4, 6 haroşa çizgisi sayalım. Tam orta kısma düğmelerimizi dikelim. Düğmeleri de ekledim. Şöyle kokonat düğmelerden kullandım. Siz istediğiniz bir düğmeyi de dikebilirsiniz arkadaşlar.
Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Farklı mecralarda da videolarımı, kanalımı paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.